Yolculuk İzmir'den başladı. Gürcistan'a gitmek için İzmir'den Kars'a 2 gün süren tren yolculuğu yaptım. İzmir, Eskişehir, Eskişehir, Ankara ve Ankara, Kars. Yolculuk boyunca etrafı izlemek gerçekten keyifliydi. Yolculuk sırasında birçok istasyon geçtik. Bazılarında başka trenleri bekledik. İkinci günün akşama Sarıkamış'a varmıştım. Hava karlı ve çok soğuktu. Kars'a gece yarısı ulaştığımda kalacak yer için doğaçlama yapmam gerekti. Yatağımın rahat olduğunu söyleyemem. Ama o soğukta sıcak bir yer bulduğum için şanslıydım. Sabah o kadar yoğun bir kar yağışı vardı ki gezimi iptal etmek zorunda kalabilirim diye endişelenmeye başlamıştım. Çünkü yola çıktığımızda araçlar ilerleyemiyordu. Ama şoförümüzün ustalığı sayesinde kar üzerinde kaya kaya da olsa ilerlemeye devam ettik. Öyle zamanlar oldu ki görüş mesafesi sıfırlandı. Gecikmeli de olsa Ardahan Türkgözü sınır kapısından geçtik. Kars'tan Tiflis'e kadar otobüs bileti 100 TL'ydi. Bir sınırdan geçtikten sonra her şeyin değiştiğini görebilirsiniz. İnsanlar, kültür, coğrafya, dil. Yol boyunca meraklı gözlerle etrafı inceledim. Tabii yağmurun izin verdiği ölçüde.
Başkent Tiflis'te Couchsurfing'den kalacak yer bulmaya çalıştım. Ama bu girişimden bir sonuç alamadım. Başkent Tiflis'te metro ile şehrin birçok yerine ulaşabilirsiniz. Hem de oldukça ucuz. 50 tetre. Türkiye'ye göre düşünürseniz 50 kuruş. Tiflis'te bir hafta bu hostelde kaldım. Downtown Hostel. Geceliği 5 lari. Evet, her yerin olduğu gibi buranın da bazı kuralları vardı. Hostele yerleştikten sonra yiyecek bir şeyler aramaya çıktım. Etrafta birçok börekçi vardı. Ben de bir tanesine girdim. Burada çalışan bir kadın Türkçe biliyordu. Onunla biraz Türkçe konuştuk. Bu Türkçe sizi börek. Börek. Biz açma diyoruz. Börek. Peynirli börek. Kadınların börek yapmalarını izlerken kapıya yaşlı bir adam geldi. Konuşmalarını anlamasam da bu meraklı adamın benim kim olduğumu ve ne yaptığımı kadınlara sorduğu belliydi. Kadaki bir şeyler var. Kadaki bir daha. Adam mı? Adam ısrar. Bir var utkar kadayı. Bu börekçiler şehrin her yerinde var. Marketlerde fiyatlar gayet uygundu. Açık satılan bazı ürünleri ihtiyacınız kadar satın alabiliyorsunuz. Şehrin işlek caddelerinde Türk markalarına rastlayabilirsiniz. Tiflis'te sokağa çıktığımda dikkatimi çeken ilk şey Türkiye'nin aksine taksilerin değil, otobüslerin ve minibüslerin sarı olmasıydı. Gürcistan AB üyesi değil ama 2017'de Schengen Anlaşması'na dahil edildi ve bu tarihten itibaren Gürcistan vatandaşları Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyorlar. Gürcistan'ın siyasi geçmişinin izlerini her yerde görmek mümkün. Günümüzde de bu izler silinmiş değil. ...2018'de Gürcistan'ın politik havası siyasi afişlere böyle yansımış. Gürcistan'ın 4 milyona yakın nüfusu var. Ve bu nüfusun çoğunluğu Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinden. Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin ülkedeki en büyük katedrali Sameba, diğer adıyla Holy Trinity. İçinde manastır, papaz okulu ve çan kulesi bulunan büyük bir yapı.
Şehir merkezinde Tiflis'in kurucusu Kral Vahdan Gogasal'ın atlı heykeli ve onun yanında Meteki Kilisesi yer alıyor. Dry Bridge, Türkçe ismiyle Kuru Köprü üzerinde her gün kurulan bit pazarında ne ararsanız var. Resimler, heykeller, plaklar, tencereler, elektronik eşyalar, ameliyat malzemeleri. Bit pazarını gezerken bu iki ihtiyarın hararetli sohbeti dikkatimi çekti. Bu pazarda arabalar seyyar dükkan gibi. Pazarda bunları da mı satıyorlar dediğim o kadar çok şey vardı ki. Elbette almak isteyeceğim şeyler de vardı. Bu heykeller gibi. Bit pazarını gezerken bir kahve molası vermek isteyebilirsiniz. Ve kahvenizi içerken Larissa'nın kim olduğunu düşünmeden edemezsiniz. Larissa! Mauti. Ben Larissa'yı düşünürken görecek o kadar çok şey vardı ki gezmeye devam ettim. Sovyetlerin izlerini pazarın her yerinde görmek mümkün. Tiflis'in her yerinde gördüğünüz gibi. Öyle ki kendinizi Polyushka Polye'yi mırıldanırken bulmanız kaçınılmaz. Sovyetlerin 1991 tarihli son parası. Lenin her yerde. Stalin de. Stalin'in Gürcistan'da olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Bit pazarının sürprizlerinden biri TC yazılı levhaydı. Sanırım eski resmi dairelerden kalma bir levha. Bu pazar gezisinden sonra parkta biraz dinlenmek istedim. Gürcistanlı çocukların bisiklet ve paten gösterilerini izledim. Ama en iyi gösteriyi kaykaycılar yaptı. Bu gösterilerin sonunda şunu öğrendim. Düşmeden bir şey öğrenemezsiniz. Bu duvar yazılarını gördüğümde
Gülmekten kendimi alamadım. Likuna bu özrü kabul etti mi merak ediyorum. Tiflis'in sokaklarını arşınlarken o kadar çok heykelle karşılaştım ki her Gürcü ailesinden bir heykeltıraş mı çıkıyor diye düşünmeden edemedim. Elbette heykellerin şehre estetik bir hava kattığını söylemeliyim. Özgürlük Meydanı'ndaki Aziz George heykeli en dikkat çekenlerden biri. Tiflis'in ortasından akan Kura Nehri'nde tekneyle gezintiye çıkabilirsiniz. Kura Nehri üzerindeki birçok köprüden biri olan Barış Köprüsü modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Barış Köprüsü'nü sadece yayalar kullanıyor. Eski Tiflis evlerinin tarihi dokusu görülmeye değer. Eski ve yeni binalar arasındaki mimari fark hemen dikkatimi çekti. Eski Tiflis'te bu tarihi binalar arasında gezerken zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissettim. Tiflis'i kuş bakışı görmek isterseniz şehrin merkezindeki teleferiğe binmelisiniz. Teleferiğe bindiğinizde şehirde gezdiğiniz ya da gezeceğiniz birçok yeri havadan görmeniz mümkün. Teleferikle ya da yürüyerek tepedeki Narikala Kalesi'ne çıkabilir, şehri ve botanik bahçesini izleyebilirsiniz. Ben kaleye çıkarken teleferiği kullandım ama dönüşte yürüyerek inmeyi tercih ettim. Ну, знаешь ли, до сих пор она не хочет. Narikala, milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış bir kale. Tepedeki 20 metrelik Kartlisteda heykeli, diğer adıyla Gürcülerin anası, bir elinde şarap kasesi, diğer elinde kılıç tutuyor. Dostça gelenler için şarap, düşmanca gelenler için kılıç. Heykel 1958 yılında Tiflis'in kuruluşunun 1500. yıl dönümü için dikilmiş.
Şehri izlemekten sıkılırsanız ya da biraz heyecan arıyorsanız zipline'a binebilirsiniz. Uçurumun kıyısına kurulmuş bu evlerde yaşamak heyecanlı olsa gerek. Kaleyi gezdikten sonra kendimi yeşilliklerin içine attım. Ulusal Botanik Bahçesi yüzlerce ağaç ve bitki türünün bulunduğu oldukça büyük bir park. Parkın içinde uzun yürüyüş yolları var. Doğayla ve kendinizle baş başa kalmak isterseniz bu yollarda saatlerce yürüyebilirsiniz. Finikülerle ya da yürüyerek Mytisminda Parkı'na çıkılabilir. Narikala'dan Mytisminda Parkı'na orman içinden 1 saatlik bir yürüyüş yolu var. Mytisminda Parkı'na çıktığınızda sizi ilk karşılayan eski televizyon kulesi. Bu televizyon kulesini şehrin her yerinden görebilirsiniz. Mytisminda bir eğlence parkı.
kadar çok yürüdüm ki ayaklarım şişti. Ve geri dönmek için daha uzun bir yolum vardı. Bu Gor, hostelde tanıştığım Hintli bir arkadaş. Tiflis'ten ayrılmadan önce onunla biraz sohbet ettik. Daha önce İstanbul'da çalıştığı için biraz Türkçe biliyordu. Arkadaş, ben biliyor Türkiye. Ama az. Biraz. Nasılsın arkadaş? Adan ni Gaur. My name is Gaur and I'm from India. And I'm 38 years of old. And I'm a graphic designer as well. And I'm living happy life here and very peaceful life. Gürcistan'da neler yaptığını sordum. I have two purposes in Georgia. First, I want to have a good tourist. I'm a tourist here. It's my aim to visit good places. After that, I will think that if here will be job and I will do job. Türkiye'de nereleri gezdiğini sordum. Istanbul. And Trabzon. Istanbul is very beautiful and Istanbul where? Where? Istanbul Taksim Square, Aksaray, Koza Mustafa Pasha, and Beyazıt, and Markez Efendi. It was like 2 years. I was living 2 years continuously in Turkey. Oh, so long time. Yeah, it was so long time, and definitely I will go again if I will have chance. I will go again. Çalışma in fabrica. Fabrika. Textile. I was in 2015 or 16. It was attack. 2016'daki darbe girişiminde de İstanbul'daymış. I was not scared, but I think that there were some problem in the night. In the midnight, there are a lot of voices on the sky with jet fighters and missiles listening. And in Aksaray, not in Aksaray. Sorry, it's a lot of persons said that these jet and weapons are going to Ankara. Hmm. But we can. I listen this voice also in Istanbul because everywhere police and jet fighters and helicopters. Which Turkish Ona bildiği Türkçe kelimeleri sordum. do you know? Türkçe biliyor. Asas like Nasılsın hello, Güle güle bye, her zaman always, and arkadaş friend, dost friend, düşman enemy, ülke country, and temiz clean, and çocuk one kid and çocuklar, Güzel. lot of kids, children, and anne mama means mother, and abba babam means my father, Güzel. and kids Kız. girl, and güzel, very nice, beautiful. But you know, girls girls are dangerous. Girls are there, yes, biliyor. Sabzi and soup. Sebze. Aynı. Sebze çorbası. Şorma. Vegetable soup. Vegetable, sabzi, taze sabzi, şorma. Indian favorite food. Indian favorite food, Indian. Hindistan istiyor burada sabzi. Sebze. Ha. No meat. Evet. No meat. No meat. Meat tavuk eti yok. Hindistan adam istiyor taze sabzi. Hmm. Şimdi sabzi. Only. What only? I forget. Sadece. Sadece sabzi. Sadece sebze. Sadece sabzi. Türkiye'de derler ki afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aha, tamam.
Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güle güle. Güle güle. Gürcistan'da bir hafta kaldıktan sonra otostopla Azerbaycan'a gittim. Gence'den sonra denk geldiğim İtibar ve Amit, onlar da Bakü'ye gidiyorlardı. Bana yemek ikram ettiler. Kuzu çava. Ha, bizim orada buna saç kavurma diyorlar. Saç kavurma. Bizde daha Değil mi? iyi. Hadi buyurun bakalım. Ha, buyurun, davay başlayalım. Yüzüne bakmaya geldim. Abi yaman yedi içti ya ama. Ha? Doğru yedi içti. Yaxşı oldu. Bakü'ye. Kaç kilometre kaldı Bakü'ye? 100 kilometre. 100 kilometre. 2 saat sürer mi? Sürer bir saat. 2 saat. Bir saat. Bundan biraz zor bir saat. Saat yardım gerek. Ama ciğeri yaxşı düzeltmişler ha. Yemek hoşuna geldi mi? Güzel. Güzel. Gayet iyi yapmışlar ciğeri. Beğendim yani yemeği. Bakın görün ne aldı. Ofna. Ondan sonra git kaytar özür. Yok. Gönlü çekiyorum ben sen. Bu burada meşhur bir içecek herhalde. Ha bu burada meşhurdu. Red Bull'un aynısı da. Red Bull'un aynısı mı? Aynı. İçerisi aynı. Bir de kapağı Ne demiştin sen? Sığır, Ha. inek. İnek ne demiştin? İnek ne bu? Yok önde demeyek de onu da ta ayıp. Arabada yadıma salarsan söyleyeyim. İnek, inek süper. Yazmış da şuraya. Ne yazmış? Drink. Ya söyleyeyim ama Söyle hadi. inek sperması falan böyle içki. Öküz sperması. Kesin de bana dedi. Dedim ya inek çıktı kafamıza. Düş oradan bir şey çıkardı lan. Ta keçi bitti lan ve yukumuz ya. He. Hamazların en çok gelip gittiği yer bura. Kimden gelip gitti yer? Kamazların. Tırcıların. Ha, tırcılar. En çok gelip gittiği yer buradır. Gerek. Yolumuz Bakı'dır. Yolumuz neresi? Bakı. Bakü. Düz sahil. İsrail. Bu caminin ismi ne peki? Heybet. Geyvet çal. Heybet. Bibi Heybet. Burası şimdi şey mi? Bakü limanı mı? Deniz aslında. Vay be, Bakü'ye geldik ha. Ne burası şey mi? Spor salonu mu? Ha. Su idman. Ha şey havuz. Su idmanları sarayı. Bayrak indirdin ha. Su idmanında bayrak burası. Çilek. Bura bayrak meydanıydı. Bayrak meydanı. Ha, buraya. Meydanı. Ha burada tören falan mı yapılıyor? Yok buraya yok. Burada dünyanın en büyük bayrağı. Bu kulelerin ismi ne? Titanic. Titanic mi?
Tarih 2009. Birlikte 5 saat süren bir yolculuktan sonra Bakü'ye ulaştık. Azerbaycan'dan İran'a geçerken beklediğim zamanda İran sınırına ulaşamadım. Bu yüzden kamp yaptım.